Selamlar herkese. Biz Tarot'a hoş geldiniz. Umuyorum ki neşeniz, keyfiniz, sağlığınız yerindedir. Beni soracak olursanız ben gayet iyiyim. Çok teşekkür ederim. Destekleriniz, yorumlarınız, beğenileriniz o kadar güzel gidiyor ki çok keyifli hissediyorum ben de. Her şey yolunda. Birkaç gün ara verdik sanıyorum. Bu ikinci günümüz. Hemen yine bir aklımızdaki kişi okuması yapmak istedim. İzlemek isteyen arkadaşlarımız çok oluyor bu açılımları. O yüzden bu seferki açılımımız aklımızdaki, kalbimizdeki kişilere yönelik olacak. Açılımlar her zaman belirttiğim ve açıklamalarda yazdığım gibi zamansızlığa niyetli. Siz ne zaman izlerseniz o zamanın enerjileri, en doğru mesajları o zaman aksın size açılımın. Hemen başlamak istiyorum. Şu desteğiyle başlayalım. İlişkiniz, niyet ettiğiniz kişiyle süreciniz nasıldı diyelim. Neymiş bu dönmeye çalışan? Kupa Prensi. Bakalım gelmek isterse. Şeytan, ay neler oluyor? İmparatoriçe kartı da deste altı mesajımız. Burası ayrılık öncesi mi, ayrılık sonrası mı? Çok nasıl anlatacağım bilmiyorum. Daha doğrusu size nasıl siz daha iyi anlayacaksınız ne olduğunu. Ya sanki korkularınızla yüzleştiğiniz bir süreçmiş gibi. Ya bu sizi ilişkiye, bu aklınızdaki kişi, niyet ettiğiniz kişi sizi ilişkiye çekmek için bir sürü hokkabazlık yaptı. Ya da e, bir şekilde sizin potansiyeliniz, şöyle bir bakayım ya deste altına da. Belki birazcık yardımcı kartlarla devam edelim. Yani çünkü bu kısmı nasıl anlatacağımı, aktaracağımı bilemedim. Kıskançlık. Evet. Bu sanki biraz ilişki başlarınız değil de sonrasında olmuş olabilir. Çünkü deste altı mesajımızda bir narsist kartı, kıskançlık. Yani türlü türlü dengesiz davranışlarıyla sizi şey yapmış olabilir. Ne derler? Narsist karakteri de burada. Manipüle etmiş olabilir. Şeytan, ay kartı. Sanki bütün korkularınızla yüzleşmenize vesile olmuş. Sanırım bu ayrılık döneminden sonra gerçekleşen bir durum. Onu çok fazla kıskanmış olabilirsiniz. Sizi böyle bir sürü duruma sokmuş olabilir. Çünkü sanki bunların hepsi bir oyunmuş gibi hissetmiş olabilirsiniz. Duygularınız, onun yaptığı belirsizlikler, şeytani planlar demeyeyim ama manipülatif davranışlarıyla kendinizi korumaya mı alsanız, yoksa bir şeyler mi bu ilişkiyi oldurabilmek için bir şeyler mi yapsanız çok bilememişsiniz gibi. Tabii eninde sonunda günün sonunda bu açılımların vasıtasıyla onun bu dengesiz şeytani taraflarını da gördükçe kendi içinize dönüp ne bileyim size iyi gelecek alanlara yaratıcılıkla tutulmuş olabilirsiniz. Tabii bu ayrılık sonrasında da birçok onun kötü tarafıyla yüzleşmiş olabilirsiniz. Dediğim gibi aynı zamanda o da sizi kıskanıyor olabilir. Burada kıskançlıktan ötürü size bir sürü zorluk yaşatmış bir insan da anlatılıyor olabilir bizde şu an açılımda. Bir iki destek almak istiyorum bu kısma. Tabii bunları yaşarken eminim çok zorlanmışsınızdır, çok gözyaşı dökmüşsünüzdür. Yani yüzleşmekten kaçındınız. Belki hayatınız boyunca hiç biri size böyle bir dertle gelse anlatsa, hani ona üzüleceğiniz şeylerin içinde yaşarken, bu durumlarla yüzleşirken kendinizi bulmuş olabilirsiniz. Yani tam bir yandan gündelik hayatınızı idame ettirmek zorundasınızdır. Bir yandan da kalbiniz, zihniniz öyle türlü türlü zorluklarla uğraşıyordur ki sanki günün sonunda ama yorgun da olsanız, bıkmış demeyeyim ama kendinizi çok zorda da hissetseniz ama bu kıvama ulaşmışsınız. İmparatoriçe kıvamına gelmişsiniz. Belki ilişkinin başında da muhtemelen böyleydiniz ama narsistler biliyorsunuz empatları seçerler kendilerine. Yani bunu bilinçli yapanlar da vardır eminim. Bilinçsiz bir şekilde böyle yaklaşanlar da vardır. Yani sizin biraz enerjiniz sömürmüş olabilir bu ayrılık sürecinde. Şöyle iki tane almak istedim. Yani şey de olmuş olabilir, ayrıl barış bir ilişki de yaşamış olabilirsiniz. Bazılarımız yazın ayrılmıştır, tekrar bir araya gelmişlerdir, kavuşmuşlardır. Ama yani eninde sonunda sanki bu ilişki hep böyle sizin korkularınızdan beslenmiş ya da korkularınızla bir şekilde yüzleşmek durumunda kalmış olabilirsiniz. Çözüm yolu iletişim. Bakın dediğim gibi bir sürü
kere iletişim kurmuş olabilirsiniz. Yani sürecinizde okuyoruz ama şey de olmuş olabilir. O böyle dengesiz davranışlarda bulunurken dediğim gibi size bir sürü nevrotik tavırlarla yaklaşırken çözüm yolunu bulabilmek adına belki bir şeyler oldurabilmek adına çok fazla uğraşmış olabilirsiniz. Ya da siz onun bu yüzünü gördükten sonra kendinizi bir savunmaya almışsınızdır ama o bir şekilde iletişimle, türlü türlü kıskançlıklarla belki türlü türlü akıl oyunlarıyla sizi ilişki içine çekmeye çalışmış olabilir. Adanmıştık. Bilmiyorum ya öğrendiği, alıştığı düzen bu olabilir bu kişinin. Daha doğrusu ne bileyim sevgisizlikten bahsedebiliriz zaten en nihayetinde narsist bir bireyin. Burada da yani deste altında gücünün kötüye kullanımı belki başlarda size gerçekten bu niyetle yaklaşmadı. Sizi gerçekten sevgiyle yaklaştı ve ne derler o aşkı öyle bir pompaladı ki size love bombing deniyor. Onların çok severek yaptıkları bir şey. Çünkü farkında değiller ve sizi elde tutabilmek için çok güzel hamlelerde bulunuyorlar. Korkunç bir şekilde siz yapamayacaklarını size aktarıyorlar, gösteriyorlar. Ama günün sonunda asıl istedikleri şeyin bu olup olmadığını bilemiyorlar. Ya da ne bileyim sizin sevginizden emin olduktan sonra kendi değersizliklerini yine diyorlar yani en günün sonunda. Ben çok değersizim. O benim gibi bir insanı sevemez. Demek ki o da benim kadar değersiz bir insan deyip böyle psikolojik işte rahatsızlık. Yani umarım çok ağır sınavlarınız geride kalmıştır. Çünkü bu karakterde, bu tipte olan insanlar çok zorlayıcı olabiliyorlar. Şunları şöyle çekeyim. İki tane de bir bundan bir de duygu destesinden almak istiyorum. Deste altımızda çaresizlik. Yani inanın bu süreçleri yaşarken kendinizi çok kötü hissetmiş olabilirsiniz. Ne yaparsanız yapın bir türlü olmuyordur. Böyle bir yandan umudunuz, tam umudunuzu yitiriyorsunuzdur ya da kaybediyorsunuzdur artık tamam olmayacak, olmamalı diyorsunuzdur. Hop yine bir yerden bir iletişim, yine bir kendini göstermeyle ne bileyim şehvet, tutku, derin, güçlü istek. Yani bir şekilde göz kırpıp size tekrar ilişki içine çekiyordur. Öyle bir mesaj geldi sanki buradan. Ve tabii günün sonunda çok fazla gözyaşı, kırık kalpler, üzüntü dolu haller. Yani onun bir sıcak bir soğuk yapması inanın kötü hissettirmekle beraber kafanızı çok karıştırıyordur. Gerçekten ne isteyip istemediğini çözemediğiniz bir süreç yaşanmış olabilir sanki ilişkin. Yani burası çok ayrılık sonrası geldi. Bilmiyorum belki bazılarımız e, tanışma esnasında da bunları yaşamış olabilir. Peki kişi şu an neler yapıyor? Hemen buna geçelim. Kişi şu anda neler yapıyor, ne durumda? İstek ve arzusu var. Yani ulaşmak istediği bir hedef var. Bu hedefe nasıl ulaşacağı konusunda bakın tam kararsız diyecektim. Bir kararsız kaldı geldi. Çünkü aşıklarla bir yani parasını, maddi durumunu iyileştirmek ve güzel bir başlangıç yapmak için bir karar vermesi gerekiyor ama sanki bu kararı çok ertelemiş ve sanki bu kararı çok da veremiyor gibi bir durumda ve hani sanki neyi nasıl yapsam bilemiyor böyle bir mızmız bir hal nasıl yani dediğim gibi bir adım bir eğilime geçmesi lazım ama sanki o hem karar verme tarafında bir sıkıntı var hem de harekete geçse de nasıl olacak ya da olsa bile o sonuç onu memnun edecek mi? Öyle bir belirsizlik hali var sanki kafasında, aklında. Bakın hala yani harekete geçmesi gereken yerde para yedilisinin altına bir bekleme kartı geldi. Sanki durum artık nasıl bir zorluk içerisindeyse bir iyileşmeye, bir şeylerin düzelmesini bekliyor görünüyor. Birazcık daha devam etmek istiyorum buraya. Kişi ne durumda, kendi hayatında neler yapıyor dedik. Tabii bu ailesel durumlar da olabilir. Yani başka bir aile, ya başka bir ailesi derken yani çekirdek ailesi, yakın çevresiyle ilgili bir mevzu da olabilir. Sanki seçmesi gereken ve harekete geçmesi gereken bir mevzu var. Ama bunu çok da yapamıyor. Bakın deste altı mesajımızı görebiliyor musunuz? Cevheri Cihan finansal konuda yatırımlar ve kazançları gösterir. Çünkü burada çok öyle bir şey geldi. Yani para ile ilgili bir mevzu var ve ne yapacağını bilemez bir halde.
Şöyle yapabilirim artık. Arınma. Belki yani sistem tarafından, Yüce Yaradan tarafından belki hala bazılarınız bu kadar çok karamsar değildir aklındaki kişiye karşı. Belki hala dualarınızdadır doğru yolu bulsun diye. Sanki böyle bu konuyla ilgili işaretler alıyor olabilir. Arınması gerektiğinin çok farkında olabiliyor. Ya da size böyle bu tarz zorluklar yarattıysa, yaşattıysa hani ben hani çok da normal bir insan değilim, düzgün bir insan değilim ki hani böyle kararsızlıklar yaşıyorum, isteklerime ulaşamıyorum, hüzünlü bir halim var, bir türlü başarıyı sağlayamıyorum diyorsa ve işleri de yolunda gitmiyorsa sanki hani bir şekilde bunlardan arınması gerektiğini, doğruyu bulması gerektiğini de farkına vardığı bir süreçten geçiyor olabilir. Bakın sanki birazcık gün geçtikçe sahici bir yaklaşım sergilemeye başlamış olabilir. Mücadele etmesi ama çok bekleyen bir enerji var. Evet burada mücadele etmesi gerektiğinin farkında ama yani sanki işini kadere teslim etmiş bir hal. Sınandığını da düşünüyor olabilir ya da gerçekten sınanıyordur. Dediğim gibi yani bile isteye size çok büyük kötülükler yaptıysa ve hani bu e, eyleme geçememe hali, her şeyi zamana bırakması ve hani eğer başlattığı bir şeyler oluyorsa da onu bir şekilde tatmin edememesi sistem tarafından ona uygulanan bir durum olabilir. Bu duruma sevgi katın. Yani belki hayatında eksik olan tek şey parası da vardır. Belki dediğim gibi burada çok memnuniyetsiz bir insan vardır. Belki bazılarının aylık kazancı çok çok yüksektir ama hani o kazanç ona yetmiyordur. Bir memnun olamama hali söz konusu ve hani sanki birazcık burası da sevgisizlikten geliyor. Bu duruma sevgi katın kartını görüyoruz burada. Şundan almış mıydım? Almamışım. Bakın yani yeniden doğuş, sevgi katma durumları, mahkeme. Bazılarının gerçekten böyle yeni bir başlangıç yapabilmesi ya da bir şeyleri başlatabilmesi için hukuksal bir zeminin ihtiyacı vardır. Kart bize bundan bahsediyor olabilir. Belki beklediği şey bir mahkemenin, bir resmi bir evran, bir şeyin gelmesidir. Belki o yüzden de bekliyor olabilir kişi. Şunu da şuraya alayım. Kuş tüyü destesinden, ışık yolu destesinden de kullanayım. Kişi ne durumda dedik? Neler yapıyor? Potansiyel enerjini yansıt ve yönlendir. Bakın yani burada evet bir durum var. Karar vermesi gereken, harekete geçmesi gereken bir durum var ama kişi sanki şu an o potansiyeli kullanamıyor ve hani o hayattaki o enerjiyi, o atikliği gerçekleştiremiyor gibi bir hali var. Yanılsamaların ötesine geç, kendini özgür bırak. Yani çok saplanıp kalmış gibi bir hali var. Belki güzel bir başlangıç hayat tabii elbette gebe güzel başlangıçlar ama kişi şu an sanki o hayatıyla ilgili bu belki muhtemelen parasıyla, mesleğiyle, işiyle ilgili kısımda bir atik olup harekete geçemiyor. Sanki öyle bir durum var. Ataletini kıramıyor, kaldıramıyor gibi bir durum söz konusu. Hemen diğer sorumuza geçiyorum. Duygusal olarak neler yaşıyor peki? Ne hissediyor? Ne durumda? Kendi hayatıyla ilgili kısmındayız hala. Paraya tılsım yedilisinin üzerine tılsım yedilisi geliyor. Ya somut bir başlangıç yapmak arzusu taşıyor içerisinde. Hatta bu kapattığı enerjilerden kurtulmak. Bakın hep böyle bir karar, bir harekete geçme durumları söz konusu. Ama gel gelelim ki böyle kapalı, tılsım dörtlüsüyle, tılsım yedilisiyle belki hani planlıyordur. Bu ne derler kendimi kapattığım halden bir çıkmam lazım. Çünkü hali hazırda hayatıyla ilgili isteği var, bir arzusu var, bir şeyleri başarmak istiyor ama belki bu dediğim gibi bir dönemin sonlandığı bir dönemle ilgili olabilir. Yine alt tarafta ölüm kartı varmış. Bu kısma bakın yani terk ettiği bir alan, geride bıraktığı bir durumla ilgili düzelmesini istediği bir durum söz konusu olabilir ama sanki şu an kişi bütün durumunu bırakmış, salmış gibi bir hali var. Ama tabii inancı da var, arzusu da var. Belki bazılarımız için e, resmi bir şey de olabilir. Yani tılsım prensiyle güzel başlangıçlardan bahsettiği gibi resmi işlerden de bahsedebilir ama dediğim gibi küçük adımlar, daha böyle hayal gerçekleştirmek için çok da harekete geçmemiş. Ama sanki biraz durum buraya küçük de olsa evrilecek gibi görünüyor. Çünkü deste altımızda bir araba kartı da var. Kişi duygusal olarak ne durumda, neler yapıyor, ne hissediyor dedik.
Bu kadar olur ya. Yol kartı. Sonun düşünmeden yapılan davranışlar, karar vermek, seçim yapmak, uzak mesafe ilişkisi. Ama bu yani bu hiç dediğim gibi hali hazırda daha bu kararı verip yola çıkamamış gibi. Sanki aldığı işaretler bu yönde. Narsis'le başladık zaten. Burada zehir kartını görmek de çok anlamlı oldu. Devam ediyorum duygusal durumları ile ilgili kart almaya. Ya özdeğer konusunda bir korkusu var gerçekten. Bakın dediğim gibi burada biten bir ilişkiden bahsediyor bazı kartlarda. Belki o yüzleşmesine sebep olan mevzu bu olabilir. Çünkü burada alt tarafta bir deste altında geri dönüş kartı görüyoruz. Tabii soracağız burada sizinle ilgili kısma geçince. Hala burada kendi hayatıyla, duygusal durumlarıyla ilgili olan kısma kartlar seçiyorum. Hilekar kartı, alt tarafta şeytan kartı ki zaten açılışımızı biliyorsunuz şeytan kartıyla yapmıştık. Yani burada çok e, manipülatif bir insan var. Yani belki şu an hayatta bu kadar beklemesinin, harekete geçememesinin sebeplerinden biri daha önce yaptıklarının bedelini ödüyor olması. Belki çevresinde artık maskesi düştü. Sizin haricinizde birçok insan onu tanıyor olabilir. Belki işleri o kadar rast gitmiyordur ki e, bunları sorguluyor, bunları düşünüyor olabilir. Bir şekilde sistem tarafından, Yüce Yaradan tarafından engelleniyor olabilir. Bakın hep sabretmek beklemek ya. Yani duygusal olarak benim çok önümde engeller var diyor. Sabretmem gerekiyor. Belki dediğim gibi yaptığı hilelerin, yanlışların, kurduğu o sert cümlelerin pişmanlığını yaşayan bir insan olabilir burada. Tabii yalnız ne kadar yalnız olsa da sanırım buraya yansıyan kişi yalnız olabilir. Tabii bununla ilgili birazcık daha açılımın detaylarında sorular gelecektir ama yani bir duruma, bir kişiye karşı önlenilmez bir istek duyuyorum. Tabii bunu sormak lazım. Bu gerçekten aşk mı yoksa ne derler belli bir ilgiyi, sevgiyi göremedin ve ne derler beslendiğin kişiye tekrar geri dönüp onun hayatını ne derler enerjisini emmek için mi? Çünkü narsist karakterleri öyledir. Cehennemin kapıları yani çok çok yani çok bariz buraya yansıyan durum e, hoş değil. Bakın yine karıştırdım mücadele kartı. Kişi kendi içinde de mücadele ediyor olabilir. Ve dediğim gibi sistem onu öyle bir sıkıştırıyor, öyle zorluyordur ki ne derler hayatın tokadını yiyor olabilir şu an. Gerek işsel anlamda gerek duygusal durumları falan. Bu mesaj acaba size mi geliyor? İhtiyacınız olan cevaplar geliyor. Belki dediğim gibi enerji hızlanıyor. Bakın son açılımda da bu enerji hızlanıyor kartını görmüştük sizinle olan kısımda. Belki dediğim gibi yaptığı yanlışların farkına varan bir insan da vardır. Çünkü astrolojik olarak da çok önemli noktalara gidiyoruz. Retrolar olacak. Kuzey ay düğümü, kavuşum yaşayacak falan. Hani dediğim gibi inşallah düzelir. Hataların, yaptığı yanlışların farkına varır. Çünkü dediğim gibi burada hoş olmayan bir enerji var ve sanki birazcık farkındalık geliştiriyor ya da kazanıyormuş gibi bir his de var içinde. Tabii bu kadar hasta ruhlu bir insan siz tanıyorsunuz eğer. Buraya yansıyan bir duruma göre demiyorum o narsistlik özellikleri falan. Yani umarım farkındalık kazanır ve umarım hani benim tedaviye ihtiyacım var deyip hayatını iyileştirmeye yönelik atılımlarda, adımlarda bulunur. Peki ayrılığınız hakkında ne hissediyor bu insan? Kullanmadığım bir deste şundan soralım. Ayrılığınız hakkında nasıl hissediyor? Araba kartı vardı. Kendi duygusal hayatıyla ilgili olan kısımda. Burada da bir araba kartı gördük. Bakın burada sanki şey diyor ya. Ben uğraşırsam, ben çabalarsam, ona sevgimi çok doğru bir şekilde ifade edersem, ne derler? Açarsam sevgimi ben onu bir şekilde e, kazanabilirim diyor ya. Sanki biraz uğraş vermesi gerektiğinin farkında ve bilincinde. Ben yeter ki onunla ilgili harekete geçeyim, tekrar şey yaparım. Ne derler? Onu bu ilişki için çekebilirim. Gittik. Burada bir ayrılık vardır ve üzgün bir ayrılık. Hani
sanki bu ayrılığı tersine çevirebilirim gibi bir düşünce var. Devam ediyorum buraya almaya kart. Ayrılığınız hakkında nasıl hissediyor? Vicdan en adil yargıçtır. Zırhı bırak, kalbin yolculuğuna güven. Bakın yani çok sonradan idrak etmiş olabilir bazı şeyleri. Bakın çünkü kendi hayatıyla ilgili bir farkındalık kısmı geliyordu yavaş yavaş. Burada da size yaptığı haksızlıkları fark etmeye çalışan, daha doğrusu fark eden, yavaş yavaş bunlarla yüzleşen bir insan olabilir. Tutku, tabii hala tutku da hissediyor size karşı. Size karşı ayrılığınız hakkında nasıl hissediyor dedik. Bakın gelmişti. Daha doğrusu deste altında kalmıştı ama ben sormadığım için çekmek istememiştim. Çekti. Bir tane daha çekeceğim. Çok merak ediyorum ne gelecek. Bazı durumlarla yüzleşmiş olabilir. Bakın yani şu an zaten yüzleştiği bir süreçten geçiyor. Yani burada mutluluk, sizin mutlu olmanızdan endişe ediyor olabilir. Bir türlü bağımlılıktan bahsetmiştik. Hala sizde hali hazırda cinsel olarak yüksek bir çekim hissediyor olabilir. Aşkı, yani duyguları da karıştırıyor olabilir. Size karşı çekildiği çok aşikar ve dediğim gibi size vicdansızlık yaptığının farkında ya da farkına varmaya doğru ilerleyen bir insan var burada. Tam dedik ve üzerine aydınlanma kartını seçtik. Tanıma. Yani siz ilişkinin başından, sonundan beri tavrınızı koruduysanız, bir şekilde net durduysanız, duruşlar sergilediyseniz e, size de hayran hayran uzaklardan bir yerden bakıyor olabilir. Yeni bir romantik döngü başlıyor. Yeni bir başlangıç görünüyor. Yani duygusal olarak e, hissettiği şey size bu olabilir şu an ayrılığınızı düşündüğü zaman. Yani dediğim gibi ayrılıktan mutsuz bir insan var burada ama o kadar da böyle ölüp bitmiyor. Sanki ben yeterince çaba gösterirsem bu ayrılığı, bu durumu tersine çevirebilirim dediği bir durum söz konusu. Tabii bunun da kolay olacağını pek düşünmüyorum. Çünkü deste altımızda bir tartışmalardan, bir kavgalardan, e, ya belki dediğim gibi çok da düzgün ayrılmadınız. Yani en son sözleriniz kırıcı olmuş olabilir birbirinize karşı. Dediğim gibi arkadaşlarınız, yakın çevrenizde bu durumu çok konuşmuş olabilirsiniz. Bunun konuşulduğunu düşünüyor olabilir. Belki o yakın çevresinde size anlatıyordur. Bu kısmını tam bilemeyeceğim. Hemen diğer sorumuza geçiyorum. Dediğim gibi bakın yani alt tarafta da bir uyanış kartı varmış. Yani sizin masum olduğunuzu e, çok fark ediyor olabilir. İçindeki vahşiyi serbest bırak. Yani bunlar çok deste altı ama ben dikkate alıyorum deste altlarını. Çünkü bir şekilde anlatıyor bize durumu. Yani burada da tam olarak ayrılıktan sonra bu üzgün durumu, vicdanın sıkışmasını kendi hayatında şu an deneyimliyor olabilir. Çünkü hali hazırda çok kuşandıysa size zamanında zırhını, ne bileyim siz oldurmaya çalıştıkça o zora koştuysa her şeyi şu an sanki yanlış yaptığının farkında bir insan var ya da farkındalığa doğru ilerleyen bir insan var. Dediğim gibi burada çok ben uğraşırsam onu kazanırım havası çok hakim. Peki şu anda size ve ilişkinize karşı nasıl, neler hissediyor? Hangisini kullanalım? İlk destemizden kullanalım yine. Şu anda size ve ilişkinize karşı nasıl, neler hissediyor? Güneş kartıyla açılış yaptık. Kılıç dokuzusu, değnek onlusu, kılıç onlusu. Wow. Para kraliçesi de deste altında da böyle bir mesaj geldi. Hemen alın. Uf bu yıkım kartı geldi ya. Alt tarafta şeytan kartı. Burada mahvolmuş bir insan var ya. Yani az önce gelseydi yine manidar olacaktı. Ama şu an geldi. Şu anda size bir ilişkinize karşı nasıl, neler hissediyor? Yani
İnanılmaz kötü hissediyor kendisini. Yani siz onun gözünde çok başka bir yerdesiniz. Tılsım kraliçesi. Her şeyiniz var. Maddi görünüşünüz belki iyi. O şekilde görüyor sizi. Belki sevdiğiniz insanlarla bir aradasınız. Belki ne bileyim hayvanınız. Yani o kadar iyi bir noktadasınız onun gözünde. O şu an dediğim gibi alamadığı sorumluluklar, belki dediğim gibi sorumlulukları vardır. Onlarla uğraşıyordur. Uykusuz geceler ve bitmiş bir halde. Acaba onu bitirdiniz mi? Bunun da sorguluyor olabilir. Ya bir yerden de bakın güven problemi yaşıyorsun. Karşındaki insan tamam evet bu doğru. Yani yaptıklarının çok farkında olan bir insan var. Ve hala hali hazırda şey diyor bakın kısa süreli ayrılık. Yani ben hali hazırda bu kadar çok acı çekiyorum, bu kadar üzülüyorum ama e, o hamleyle doğru adımlarla ben bu ilişkiyi kazanırım. Yani çok bu kadar yıkılmış bir insan niye harekete geçmez ki? Tamam yaptıkları çok kötü ama hala bu mesajı veren bu kısa süreli bir ayrılık diyen bir insanın bir denemesi lazım en azından. Soracağız. Soracağız dedim. Yani alt tarafta da bir gurur kartı geldi. Ama bu kadar acı, bu kadar üzüntü hali tutamaz ki seni. Harekete geçirir. Geçirmeli yani. İşte kaygı, kaygı. Alt tarafta bir ikiz alev. Ya ikiz alev güzellemesi yapmak istemiyorum ama çok zor bağlantılar. Yani çok zor bir deneyim, birliktelik. Her böyle karmaşık durumlar yaşayanlar da elbette ikiz alev değildir. Ama bu videoyu denk gelip izleyen insanlarda da mutlaka vardır. Bir tane daha almak istedim. Benim hali hazırda evet dediğim gibi sizinle bir olabilmek için hala hazırda hayal kuruluyor olabilir. Dediğim gibi o kadar yıkıntı, o kadar başarısızlıklarla dolu bir hayatı var ki sizinle birlikte geçirdiği bu ayrılığı düşünüp yani kendini suçlayan bir insan var burada gerçekten. Ve farkında olan bir insan var. Dediğim gibi bağımlılıkları, yaptıkları, belki sessiz kalışları yani her şeyi düşünen, sorgulayan ve bunların hepsini ben yaptım diyen bir insan var. Bakın yani kılıç dokuzusunda böyle birazcık daha böyle başım ağrıyor böyle kötü bir halde. Bu değnek onlusunda ise böyle elini yüzünü kapatmış. Hani ben ne yaptım dercesine bir halde böyle kafası öne eğik. E, Çok şey hoş olmayan bir durumda. Şu özgürlüğe kart seçeceğim. Şundan seçeyim. Çok manidar. Evet yani dediğim gibi bazı durumlar vardı. Düşündüğüm, planladığım şeyler vardı. Bu hayatımla ilgili, benimle ilgili. Şu an hali hazırda işte bunun ne kadar doğru bir seçenek olmadığını, beni mutsuzluğa ettiğini fark ettim, idrak ettim dediği bir süreçten geçiyor olabilir. Bakın yani hayal kartının yanına hayallerinizin uygulanabilir bir plana ihtiyacı var kartı geldi. Çok da manidar geldi. Tekrar bu güneşin, o kavuşmanın, belki birbirinizi kucaklamanın hayalini kuruyor olabilir. Belki şöyle bir plan yapsam, belki böyle bir plan yapsam beni tamamen bitirdi mi? Her şey kafasından geçiriyor, kurcalıyor olabilir. Ama dediğim gibi burada çok kısa süreli bir ayrılık ve ben harekete geçersem bu durumu tersine çeviririm diyen bir insan var. Biraz kendinden emin. İkimizi de gördük. Yaptığı yanlışların, söylediği yalanların, bunları sorguluyor, bunları düşünüyor olabilir elbette. Peki size geri dönmeyi düşünüyor mu? Teslimatımız dünya kartı tamamlanma.
Size gelmeyi düşünüyor mu? Sizi çok özlemiş. Yani güzel geçirdiğiniz zamanları düşünüyor. Bakın yine bir değnek konusu. Ve burada da sanıyorum ki kişinin evet böyle ezilmiş, büzülmüş, yine kafası önde eğik, bir sürü halat gibi bir şeyler sarılmış. Yani o kadar karmaşıklıklar, o kadar zorlu türlü türlü şeyler yaşatmış olabilir ki bir yandan sizi düşünüyor. Böyle ne kadar olgunsunuz, ne kadar düzgünsünüz, kontrollü ve adam akıllı ilerlemesinin gerektiğinin farkında. Bakın kılıç kralı geldi burada. Özlüyor ama bu özlemini göstermiyor olabilir. Nemrut gibi bir yüz. Yani kafasında bir sürü strateji, bir sürü hamle planlıyor olabilir. Burada düşünüyor, planlıyor demek çok mümkün. Çünkü dediğim gibi özlemiş ve bir sürü kritik yapan bir zihin var kafasında. Size geri dönmeyi düşünüyor mu dedik. Vardis bazılarımızın konuyla ilgili haberler alacak olabilir. Bir takım haberler almakla kalmayıp yüzleşecek, karşı karşıya gelecek olabilirsiniz. Çünkü bu onun düşündüğü şeylerden bazı şeyler diyor sanki kartlar. Bu ilk gördüğüm üçüncü ilahi zamanlama. Ne seninde ne sensiz. Yine bir mukadderat kartı, kadersel zamanlama, kadersel süreçler. Ki tam da gerçekten öyle bir süreçten geçiyoruz. Kendisini de verdi. Bakın uzlaşmak, bir araya gelme, konuşma bunlar kesinlikle düşündüğü şeyler. Daha buraya yardımcı kart almak istemiyorum çünkü çok çok net geldi. Ee, Yakın zamanda iletişime geçme olasılığını sormadan önce, peki ayrılık ona sizinle ilgili ne öğretti diye soralım. Sizden ne öğrendi? Ayrılık ona ne öğretti sizinle geçirdiği ayrılık? Sizden ne öğrendi, neler öğrendi ya da? Valla siz onun ona çok şanslı gelmiş olabilirsiniz. Hayatına öyle bir dokunmuşsunuzdur ki ne bileyim yaptığı her şey, bütün girişimler çok güzel sonuçlara evriliyor olabilir. Dediğim gibi yani hayatında birçok şey zorluk vardır ve siz dediğim gibi o zorlukları çok düzeltmiş, çok güzelleştirmiş olabilirsiniz. Sanki burada ayrılık sizden sonra her şey tersine dönmüş, ne bileyim işi gücü ters gitmiş olabilir. Böyle bir kısmetsiz bir dönem yaşamış ve yaptıklarını biçtiklerini çok sorgulamış olabilir. Yanlış yaptığını bakın hep en başından beri farkında olan bir insan var diyoruz. Sanki ben ona yaptığım haksızlıkların bedelini ödüyorum diyor ya. Yani sizi çok güzel hatırlıyor olabilir. Neymiş kartın üzerindeki mesaj? Bakın hoş sohbetler, birlikte geçirdiğiniz zamanları düşünüp umut doluyor olabilir. Tabii dediğim gibi bu yaşadığınız ayrıldıktan sonra onun her şey yolunda gitmeyebilir. Yani burada çok öyle bir kombinasyon var. Sanki siz onun hayatına dokunan bir uğur, bir şeydiniz ve siz hayatından gidince o neşe, sevinç, belki dediğim gibi kısmet, iş, yani böyle her şey yavaş yavaş azalmış gibi bir durum var burada sanki. Yine bakın çok yine alt tarafta da bir güneş kartı, kara bulutların dağılması. Yani umarım elbette düzelir, düzgün bir insan olmuştur geçirdiğiniz bu ayrılık süresince boyunca. Alt tarafta da yine bir anka kuşu başardın. Bakın yani siz e, hayatındayken onun öyle çok güzel gidiyordur ki her şey. Yani çok fazla çaba göstermesine gerek yoktur. Böyle her şey tıkır tıkır o filmlerde olur ya birbirlerine aşık olurlar, gökyüzü güneş açar. Çok öyle bir şey hava varmış da sanki siz onun hayatından gittikten sonra o hava tekrar gri olmuş gibi bir mesaj geliyor sanki. Ayrılık ona ne öğretti dedik. Şundan da bir tane almak istedim. Sizden ne öğrendi? Bununla ilgili sonuç duymanız, almanız çok yakın olabilir. Yani sanki bakın çok güzel mesajlar geliyor son günlerde ya. Zor bir döngü sona ermek üzere. Mesajı yine geldi. Belki dediğim gibi bir yüzleşmeye, bir özür dilemeye, bir af dilemeye ihtiyaç duyuyor olabilir sizden, siz tarafından. Peki yakın zamanda iletişime geçme olasılığı nedir? İletişime geçer mi yakın zamanda?
Ben biraz gözlemliyorum diyor şu an zaten hali hazırda. Bakın yine destaltımız bir tılsım kraliçesi. Yani sizi çok sağlam, çok emin, güzel bir yerde görüyor olabilir. Ve hani ne derler onu o kadar tekrar eskisi gibi sevebilir misiniz? Sevginizi akıtabilir misiniz? Bunlarla ilgili korkular olabilir mi? Bazılarımız mutlaka eylem, adım görecektir. Bakın dediğim gibi burada bir korku geldi kartı. Konuşamadım. Korku kartı geldi. Ay kartı korkulardan, düşmanlıklardan bahseder ve kafasını kurcalayan şey bu olabilir. Acaba benden tamamen vazgeçti mi? Beni geride bıraktı mı? E, Ona doğru düzgün kendimi ifade edersem, sen benim hayatımın en büyük aşkıydın gibi büyük büyük cümleler kullanırsam acaba onu bu ilişki içine çekebilir miyim? Dediği bir süreçte olabilir kişi. Bakın hala hayalleri var, umutları var. Birçok şey düşünüyor sizinle ilgili. Yaptığı yanlışta en başında zaten yaptığı yanlışlıklardan bahsediyordu. Yüzleşmeler, açıkça konuşmalar, mahkeme süreçleri, pişman, ya mutlaka burada yüzleşme kartı, burada hicran kartı, e, bunlardan yüzleşmekten korkuyor olabilir. Eninde sonunda ben kaçamayıp bunlarla yüzleşmek zorunda, mecburiyetinde kalacağız deyip bir şekilde bir hamle yapabilir. Yani değnek şövalyesine pek güvenmeme gerekir. Böyle çok yapsam mı yapmasam mı bir anda yapar, pişman olur ya da durmaz. Bakın yani ego kartı da geldi yine buraya ama bir tane daha seçmek istiyorum. Acaba seçmese miydim? Ya bunu biraz geçmiş olarak almak istiyorum. Açgözlülük. Yani yaptığı yanlışlardan ötürü bu kısmı destekleyici nitelikte gelmiş olabilir burası. Hala bunları sorguluyor. Bunlar yüzünden endişe ediyor ve bu yüzden bir türlü eyleme geçemiyor olabilir, harekete geçemiyor olabilir. Ama sanki dediğim gibi bir şekilde dayanamayacak ve olaylara zaten alt taraftaki metnin büyük resme bakın diyor ama zaten o hali hazırda yaşadığı bu zorluklar, kararsızlıklar, ne bileyim işlerinin yolunda gitmemesi sanki zaten hali hazırda her şeyi bu ayrılığa size davrandığı kötülüklere, belki sizin haricinizde çevresindeki insanlara davrandığı kötülüklere bağladığı için bu insan bir harekete, bir eyleme geçer gibi geliyor bana. Şu havadisinin üzerine bir tane de seçmek istiyorum. Yakın zamanda iletişime geçme olasılığı var mı dedik. Kaygı, kötü bir sonuç olma ihtimaline karşı duyulan üzüntü, endişe, tasalanmak. Dediğim gibi zaten kaygı, korku, hicran, yani burada o kadar bütün duygular var ki bu duygu onu bence en azından birçoğumuz için harekete geçirecek bir şey olabilir. Sanki dayanamayacak ya aptal yürek. Yani böyle bir anda dediğim gibi hani olursa olur olmazsa yolumuza bakarız. Mesajı taşıyor bu. Ve tam da değnek şövalyesine yakışır bir şey. Çok fazla önünü arkasını düşünmeden hop bir deneyeyim bakayım şansımı. Yani yüzleşeceğiz belki korkunç şeyler olacak ama en azından ben bir şansımı deneyeyim diyecek olabilir çoğunluk. Bir tane daha almak istedim şöyle. Bir tane bu sefer bakın yine bir mahkeme kartı, bir yüzleşme, bir tekrar konuların gündeme gelmesi, açık açık konuşmak, tekrar bir diriliş, yüzleşme ve yani değnek şövalyesinin üzerine büyücü kartı geldi. Yani iletişimden bahsetmek çok mümkün. Yani dediğim gibi bu kadar çok manipülatif bir insan, narsist kartlarını gördük. Bu tarz durumlardan bahsedici kartlar gördük ve büyücü kartının da ne derler gölge tarafı, ters tarafı şeydir, manipülatiftir. O da oldurabilmek için türlü türlü kurnazlıklar, oyunlar sergileyici bir arketiptir. Peki yeniden bir araya gelmeniz olası mı? Olursa bu nasıl bir ilişki olur? Bunu sisteme soruyoruz. Yeniden bir araya gelmeniz olası mı? Olursa bu nasıl bir ilişki olur? Mahkeme kartı geldi bakın. İki tane geldi.
Yok, çok güzel geldi ya. Bakın sanki doğru hamlelerle, doğru düzgün adımlarla, belki dediğim gibi bazılarımız için şeydir, uzak mesafe ilişkisidir, uzaksınızdır birbirinizden, yüz yüze geleceksinizdir, böyle bir şey olacak. Belki bulunduğunuz yeri terk edeceksiniz, belki bir araya gelmek için başka şehirlerden başka bir yana geleceksiniz. Birçoğumuz için, yani çoğunluk için sistem diyor ki evet böyle bir durum söz konusu. Bazılarımız da yani çok 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 küçük, buradaki çok güzel kartlar geldi. Bazıları da dediğim gibi istemeyenler elbette olacaktır. Yani belki ihtiyaç duyduğunuz şey bir araya gelip yüzleşmedir ve bu yüzleşmeyi gerçekleştirip yollarımızda ayrı ayrı devam edelim demektir. Çünkü dünya kartı hani çok da mutlu bir sondan bazen bahsetmez, bazılarınız için böyle bir kapanma olacaktır. Gönül rahatlığıyla hiç arkanıza bakmadan ilerleyeceksinizdir. Ama burada sanki çoğunluk evet önünüz açık, yani doğru düzgün, dürüstçe adımlarla bu ilişki evliliğe bile gider diyor. Bakın sanki doğru çabalar, doğru adımlarla çok çok olası diyor sanki kartlar. 3 tane kart seçtim çünkü evet biraz ne derler kötü bir kombinasyon geldi ama şunu şu şekilde alabiliriz. İlk kartımızı geçmiş ayrılık, dediğim gibi üzüntü hali, şu an hali hazırda yaşadığı ve ruh eşi. Yani dediğim gibi çok iddialı kelimeler ama elbette kolektifimizde bu videoyu dengeleyip izleyecek olan insanlarda eminim ruh eşi, ikizler bağlantıları mutlaka vardır. Dediğim gibi yaşanması gerekiyormuş bazı şeylerin. Bakın yani öyle bir sistem ki şey olabilir, bazılarımız gerçekten kırık bir kalple yoluna devam edecektir. Bazılarımız dediğim gibi şu an hali hazırda yaşıyordur zaten bir üzüntü halini ama bazıları da böyle evlilik dedik. Burada da sanki elini tutuyor gerçi ama önünde diz çökmüş bir insan olarak gördüğümüz için bazılarımız en nihayetinde günün sonunda uzun bir aradan sonra belki evlilik teklifi bile alabilir. Dilerim mutlu olacak herkes. E, Bu şekilde olabilecek herkes, doğru düzgün yaptıkları yanlışları fark edip size gelebilecek herkes ve siz de eğer evlenmek falan istiyorsanız yani umarım bu acılar, bu durumlar hep geçmişte kalır. Bakın yüzleşmek, yüzleşmek, yüzleşmek. Yakın ilişkiler sevgiyle duyulan yakınlık, samimiyet bağlar. Şundan da bir tane alayım. Sistem ne diyor? Bir yeniden bir araya gelme olasılığınız ne? Olursa nasıl olur? Nasıl bir ilişki olur dedik. Yolculuk değer. Yani dediğim gibi çok çok güzel geliyor ama kişi zaten hali hazırda bunları sorguluyor, bunları düşünüyor olabilir. Eminim sizden de bu enerji geliyordur. Siz de hala bir şekilde dua ediyorsunuzdur, istiyorsunuzdur ama endişeli bir halde hakim elbette. İşte sınavlar da burada başlıyor. Hedefe ulaşmanıza çok yakınsanız. Yani dilerim, umarım hepiniz için böyle olur. Bakın yeni bir başlangıç görünüyor. Peki son olarak kartlar bu insana dair size bir şeyler söylesin. Diyecektim ki ya ben buraya oturmadan önce karıyorum ve deste altlarına asla bakmıyorum. Yani görüyorsam bir kez daha karıyorum. Aşıklar kartı kendini gösterdi. Şöyle bir karıyorum. Kartlar bu insana dair size neler söyler? Bakın sanki bu insan zafer kazanma maksatlı iletişim başlatacak olabilir. Zamanında almadığı o sorumlulukları alacak olabilir. Hali hazırda bunları düşünüp çok fazla e, karmaşıklık yarattım. Nasıl bunları toparlayacağım? Boyumdan büyük hareketlerde bulundum, büyük büyük laflar ettim. Bunları sorguluyor olabilir ama sanki çok fazla dayanamayacak ya. Bir şekilde gözü kesmese bile ufak ufak da olsa bir adımları olacak. Çünkü ulaşmak istediği şey, zafer kazanmak istediği bir durum var ve tam da altında kılıç onlusu, altında kader çarkı ve siz burada soğuksunuz, daha ne derler, daha zihinsel boyutta bakıyorsunuz. Belki dediğim gibi size nasıl ne diyeceğini bilemiyor olabilir, tepkilerinizden korkuyor olabilir, bunları çok düşünüyor olabilir ama günün sonunda bu ilişkinin böyle biteceğini bir türlü kabullenemeyen, daha doğrusu bir türlü kabullenemeyen değil de yani bu ilişkinin bitmesini arzu etmeyen bir insan anlatılıyor burada sanki. Dediğim gibi ulaşmak istediği şey zafer.
Dilerim hepinizin arzu ettiğinden de çok güzel olur. Ha şöyle de söyleyeyim. Bakın sanki yine dediğim gibi zamanda siz ne kadar uğraşırsanız uğraşın hep onun o karşı koyan, mücadele eden tavrı varmış da artık sanki şey iletişim başlatmak isteyen ve bir şekilde sizden de bir iletişim gelse bunu asla ne derler terslemeyecek bir insan varmış gibi. Bu tabii elbette iletişim kurun diye değil ama alt tarafta da bir kuş uçuyor. Şimdi dikkatimi çekti. Anka kuşu olabilir mi acaba? Son olarak da şu Sembolon destesinden de almak istedim ya. Sanki böyle bunun üzerine kart seçersem anka kuşu görecekmişim gibi ama tabii böyle bu sefer bir iddialı bir cümle kullanmayacağım. 3 tane de buradan almak istiyorum. Kartlar bu insana dair size neler söyler? Bakın hala şey siz çok iyi bir noktadasınız. Tabii umarım tabii bu kafa olay dağılır. O böyle çok yanlış yaptığı, yanlış seçtiği bir yol. Böyle ne derler çarpılmış mı diyeyim orada ateş başında bir şeyler yapıyor ama çok aklı yerinde değilmiş gibi bir insan ve sanki gitmek üzere ulaşmak istediği bir yer var da kaplumbağa önünde önünü kesiyormuş gibi bir hal var. Siz burada çok iyi bir durumdasınız. Görünüş olarak iyi olabiliyorsunuz. Bereketli bir haldesiniz. Çünkü o en başından beri ben bereketsizdim, sıkıntılı durumlardayım diyor ve sanki amacı sizi yine ne derler kafese almak ya. Yani çok doğru bir tabir olmadı elbette ama şunun üzerine bir tane daha seçmek istiyorum. Keşke elime atmasaydım bu desteği diyormuşum. Yok zaten en başından beri strateji yaptığından hep bahsettik bu insanın ki hali hazırda da tam da üzerine geldi. Sizi nasıl kafa kola alır gibi hamleler olabilir. Dediğim gibi bazılarımız bazı hamleler görmüş olabilir. Belki hali hazırda sessizliği bir silah olarak kullanıyordur. Belki bir sonraki hamlesini planlıyordur şu an. Dediğim gibi burada çok harekete geçecek bir insan var. Dediğim gibi iletişim kurarsınız. Bir şekilde düzgün gider ve hani öyle de bir açılım yaparız. Biz tekrar barıştık. Peki ona güvenmeli miyim tarzı bir açılım da yapabiliriz. Çünkü bu kısımda birazcık böyle hinlik varmış gibi hissettim. Dediğim gibi ama bu sorumlulukları almak isteyen bir insan yansıdı buraya, bu duruma, bu açılıma. Dilerim açılım hoşunuza gitmiştir. Umarım en doğru mesajları aktarabilmişimdir, iletebilmişimdir size. Bu akşamlık da açılımımız böyleydi. İzlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.